me. Yeah, I am shaking. Oh my god. Size bunu kadın olmayan bunu anlayamaz arkadaşlar. Anlayamaz. Ben hayatım boyunca ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Böyle bir şey yaşıyorum. Daha önce yaşamamıştım. Gitmiyor ve beni de bırakmış onlar. We are very different, very different. Please, careful. Very different. Arkadaşlar ben Türk elçiliğine gittim. Hiçbir şey yapmadılar. Don't touch me, come on. Take me to police, okay? Take me to police. Herkese selamlar. Artık başıma neler geldi anlatmanın zamanı geldi. Hem ben kendimi artık daha iyi hissediyorum. Hem de öğrendim ki polisler bana haber verdi. Çocuğu yakalamışlar. 2 gün önce yakalamışlar. Onun da verdiği bir güven var artık. İyi his var yani. Ve ben Etiyopya'dan artık ayrıldım. Şu anda Zanzibar adasındayım. Zanzibar Tanzanya'nın bir adası. Buraya kendimi attım. Yani aslında burası planımda yoktu ama kendime ne iyi gelecek şu anda diye sorduğumda bir ada, deniz, kum, güneş dedim ama duyuyorsunuz yağmurlu ve görüyorsunuz hava kapalı. Olsun, bu da güzel. Çok güzel bir yerdeyim. Her şeyi anlatmanın en güzel yeri burası diye düşündüm ve şimdi size başıma neler geldi, neler yaşadım hepsini anlatmak istiyorum. Özellikle de şimdi Etiyopya'da kabileler var. Kabileleri gezmek isterseniz bir rehber tutmanız gerekiyor. Araba kiralamanız gerekiyor ve şoför kiralamanız gerekiyor. Ve bunlar için günlük bir ücreti var. Normalde bunu tabii grupla yapıyorlar ama ben yalnız gezen bir gezginim ve benim gibi bazı Türk gezgin arkadaşlarım var. Benden önce buraya gelmiş. Onlar erkek tabii. Hepsi. Onlara da danıştığımda bu iş böyle yürüyor. Zaten ben 1,5 yıldır falan burayı araştırıyorum. 3 tane rehberle görüştüm. En çok aklıma yatan maalesef ki bu çocuk oldu. Adı Raskali Omo Valey diye geçiyor. Bana Couchsurfing'den ulaştı. Couchsurfing'e şöyle bir mesaj attı. Hemen onu yayınlayayım. Orada bir YouTube linki var. Ben o YouTube videosunu daha önce izlemiştim. Etiyopya'yı araştırırken ben daha önce o YouTube videosunu izlemiştim. Ve bu çocuğu görmüştüm. İşte çok bilgiliydi, pozitif enerjisi vardı falan gibi. Sonra o bana yazınca direkt ilgimi çekti. Aa dedim ben seni gördüm falan YouTube'da izledim işte. Ve başka Türk gezginlerin gitmediği yerler biliyordu o videolarda. Dedim ki ben buraları da gitmek istiyorum. Ayarlayabiliyor musun falan. Ayarlarım işte fiyatları konuştuk. Neler yapacağımızı konuştuk falan. Her şeyi konuştuk. Ve ben sonra bu çocuğa güvendim. Video call falan yaptım. Hani bakayım gerçekten normal biri mi, nasıl bir tip falan diye böyle güvenilir mi? Her şey çok okeydi yani. Her şey. Ve biliyorsunuz bu onların işi. Neyse biz anlaştık. Günlüğü 150 dolara 4 gün anlaştık onunla. Normalde 160-170 dolar yapıyor. Bana indirim yaptı. Şöyle dedi hani sen zaten YouTuber'sın. Beni YouTube'da paylaşacaksın. Reklamımı yapacaksın. O yüzden dedi ben sana indirim yapacağım dedi. Ve işte 160-170 olan ortalama şeyi 150'ye indi. Yani ya 10 dolar 15 dolar gibi bir şey indirdi sadece günlük. Bu şeyin içine, fiyatın içine tüm yemekler, benzin, araba kirası, şoför kirası, rehberlik ücreti, köylere giriş, kabilelere giriş, kabilelerde fotoğraf, video çekilme, her şey dahil. Yani ben 5 kuruş daha para ödemeyeceğim. Öyle anlaştık çünkü. Özellikle de sordum. Diğer arkadaşlarım da öyle yapmıştı. Oradan da bildiğim için çocuk da aynısını söyleyince tamam dedim hani çocuk her şeyi doğru söylüyor. Velhasıl anlaştık. Sonra Arbamiç denilen bir bölgeye ben önce Etiyopya'nın Addis Ababa şehrine uçtum. Orada 2 gün kaldım. Daha sonra oradan Arbamiç'e uçakla gittim. Ve Arbamiç'te bu çocuk, rehber, şoför ve arabayla beni karşılayacak. Biz hemen ilk günden kabileleri görmeye başlayacağız. Ve ben ona dedim ki ben YouTube videosu çekmek istiyorum ve herkesten farklı şeyler çekmek istiyorum. Kafamda şöyle şeyler var. Yapabilir miyiz? O da dedi ki şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz. Yani her şeyi ayarladık. Öyle düşün. Çok yağmur yağıyor. Bir de dalgaların sesi, yağmurun sesi
Biraz gürültülü olacak diye yer değiştirdim. Odama geldim. Burada da biraz ses yankılanıyor galiba artık. Neyse. Nerede kaldım? Uçağa atladım ve Arbamış bölgesine gittim. Çok heyecanlıydım. 1 yıldır, 1,5 yıldır o kabilelere gitmeyi bekliyordum. Videolar çekmeyi, o değişik yerleri görmeyi, insanların o kabilelerin yaşayışlarını görmeyi o kadar heyecanlıydım ki. Ve benim için bu parayı vermek çok zordu. Yani pahalıydı, çok pahalıydı benim için. Ama o kadar görmek istiyordum ki dedim ki vereceğim bu parayı, Yutan kazandığım parayla buna gideceğim, vereceğim dedim. O kadar heyecanlıydım. Planlar yapmıştım video çekimleri için. Onlarla kalacaktım gece, onlar gibi yaşayacaktım, onlar gibi giyinip onlar gibi yiyecektim. O kadar güzel planlar yapmıştım ki ve o kadar heyecanlıydım ki. Yani ilk defa bu kadar büyük bir parayı çat diye verdim ve gerçekten hiç acımadım çünkü 1,5 yıldır beklediğim bir şeydi. Çok heyecanlıydım. Ama maalesef niye ağlıyorum ki ben şimdi? Geçmişti. İyileşmiştim yani. Neyse. Ama istediğim gibi olmadı maalesef. Ben vardım. Havaalanından indim Arbamış'a. Zaten hemen beni karşıladı. Şimdi o videoyu da çekiyordum tabii ki. Göstereyim size hemen. Hello! Welcome to Thank you. Thank you. Mobali. Hello. Welcome to Arbamış. Evet, benim guide rehberim Kali. Yeah. Kali. Welcome. Kali ile 4 ya da 5 gün Kali ile birlikte olacağız. O beni her yere getirecek. Yeah, help me. Driver, okay. Nice to meet you, Mavi. Yeah. Kebrom, okay. Nice to meet you. We are together, right? Şimdi buraya kabileleri görmeye rehber tutmadan, araba kiralamadan gezemiyorsunuz. Ve ben yalnız olduğum için mecburen tek başıma bir rehber tuttum. Ve arabayı, her şeyi o ayarladı. This is our car for 5 days. Oh, nice. Bu da benim arabam arkadaşlar. Nasıl? Süper. Harika. İşte karşıladı beni, şoförümle tanıştırdı, arabayı gösterdi falan. Her şey mükemmel. Sonra arabaya bindik ve işte ilk kabileyi görmeye gidecektik. Sonra bu daha önceden bana demişti ki Arbamış'ta da çok güzel kabileler var. Ben sonra ona dedim ki normalde benim Arbamış'a gitme planım yoktu. Ben direkt Cinka'ya gidecektim. Ama uçak yoktu. Her yer fulldü ve pazara kadar da yoktu ve cumartesi günü de orada bir kabile marketi vardı. O yüzden cumadan gitmem daha iyi oluyor diye. O da dedi ki ben zaten Arbamış'ta yaşıyorum. Ben seni buradan alırım. Cinka'ya beraber gideriz. Tamam demiştim. Neyse giderken ben ona dedim ki ya dedim Arbamış'ta kalmamız mantıklı mı? Yani burada kabile var mı? Hani bir tanesine en azından gidip sonra Cinka'ya gitsek oluyor mu? Yani ben bilmiyorum, sana soruyorum dedim. Eğer olmuyorsa okey. O olabiliyorsa burada da bir kabile görüp gidebiliriz falan dedim ben ona. O da dedi ki olur dedi, çok güzel fikir dedi falan. O zaman dedi hemen dedi burada bir tane Dorzik kabilesi var, onu görürüz dedi falan. Ama burada kalmamız lazım dedi. Ben de dedim ki ne kadar sürecek ki, sabah daha 8:30. Dedim ki hemen kabileyi görüp gelsek sonra Turmi'ye gitsek olmaz mı? Ya olmaz falan dedi, uzun sürebilir dedi falan dedi. Tamam dedim, o zaman başka burada peki görecek bir tane mi kabile var, başka kabile mi var? Dedi ki yok, birkaç tane daha kabile var. Ha bu yani Arbamış'ta bütün gün kabile görebilirim 2-3 tane. Evet dedi. İyi tamam o zaman burada kalalım dedim ben de. Nereden bileceğim ki? Sonra dedi ki eşyaları kalacağımız yere koyalım. Tamam dedim. Otel, yemek, içme, her şey o paranın içinde. Bu arada ben $600 çat dedim verdim. Hayatımda ilk defa peşin verdim. Normalde yani yarı yarıya falan veririm. Ama işte hani insan böyle bir yaşaması gerekiyor ya bu durumu. Oluveriyor yani, çat diye verdim parayı. Hiç yapmayacağım şey. Oluverdi yani, bilmiyorum neden. Basireti bağlanır denir ya hani böyle. Tabii bu onun yaptığı o şeyi normal kılmıyor. Tabii ki o ayrı yani. Anlatacağım. Sinirleniyorum. Gittik bir yere geldik. Ben diyorum ki burası diyorum ev mi ya? Otel mi diyorum falan. Ona da soruyorum. Burası diyorum ev mi otel mi ne burası diyorum. O da diyor ki benim evim. Senin evin mi? Burada ne arıyoruz biz diyorum. Video çekiyorum orada. Onu da göstereceğim bu konuşmanın hemen arkasından. Evet, beni böyle bir yere getirdiler. Burada kalacakmışım. Bayağı burası ormanın içi. Hadi bakalım, macera başlıyor o zaman. Burası ev mi lan, guest house mı? Ev lan burası. Is this hotel or house? My house. Your house? Why we are here? Ne oluyor oğlum?
It's like for you, also my house. Like, Guest house. Like, yeah. Aa, çocuk burayı kiralamış. Kendi şeylerine, müşterilerine eğer Abramiş'te kalacaksa burayı kiralıyormuş. Yani hep böyle bir şakacı bir çocuk gibi gözüktüğü için ben anlamadım işte. İşte dedi onun arkasından da birkaç laf söylüyor. Neyse hemen o videoyu göstereyim. Eve giriş anımı göstereyim size şimdi. And also you are like my wife, so I bring you here. I'm kidding. No. Allah'ım nereye geldik ya? Neyse enerjisinden anlıyorum çocuğun bir zararı dokunmaz diye umuyorum. Just from here, even you can watch the lake. Wow. The biggest lake view. Oh. Take it out. I put because I living, because from outside no people take it. Ah, yeah. Yeah. It can be stay here is okay. No problem. Yeah. Bakalım. Look. Tap water. There is tap water. Okay, Yeah, nice. and the hot shower now on. Ah, hot shower. Okay. Yeah, and it's the room. İyi, kapının anahtarı var. Kilitleyebileceğim yani. İşte böyle biz çantaları bırakmaz kabileye gidiyoruz. Görüyoruz kabileyi. Dedim ki bak tamam dedim hadi başka kabileye gidelim. Başka kabile yok da bilmem ne de şöyle dedim. Var dedin ya. Orada başladı. Çocuğu sürekli yalan söylüyor. Sürekli. Ama ben onların yalan olduğunu ilk gün hiç anlamadım. İkinci gün anlamaya başladım. Ama hep benim yüreğim şeydir yani hep iyi tarafından bakmayı alışkanlık haline getirmişim. Belki biraz daha uyanık olmam gerekiyordu. Ama zaten parayı da vermiştim. Ve zaten oradaydım. Orada yapacak hiçbir şeyim yoktu. O arabaya ve şoföre de mecburdum. Anlatacağım neden olduğunu. Sonra saat 12. Biz kabileden döndük. Dedim ki saat daha 12. Hadi biz dedim Turmi'ye gidelim. Daha dedim çok vakit var. Bana dedi ki Turmi 4 saat sürüyor. Arbamiş'ten Turmi. Tamam dedim 4 saatte gideriz. Hadi aksilik olsa 5 saat olsun. Hadi 6 saat olsun. Akşam 5-6'da Turmi'deyiz dedim. Hadi gidelim. Yok dedi şimdi yemek yiyeceğiz dedi bilmem. Ya dedim ben yemek yemek istemiyorum. Siz de dedim bir şeyler alın yolda yersiniz. Dedim ki hemen gidelim Turmi'ye. Yok dedi gidemeyiz de bilmem ne de yollar çok kötü dedi. Yağmur yağdı dedi. Yollar kapanmış olabilir dedi. Bir de dedi tehlikeli falan dedi bana. Ben dedim ki Allah Allah ya iyi tamam dedim o zaman. O zaman sabah erkenden mi gideceğiz? Tabii sabah böyle 5-6 gibi gideceğiz dedi. Ben dedi şimdi seni dedi markete götüreceğim, şeye götüreceğim, babunları görmeye gideceğiz. Dedim ki ben babun falan görmek istemiyorum. Ben kabile görmek istiyorum. Sana dedim $150 bugün için para verdim. Ben başka kabile görmek istiyorum. O dedi ki tamam dedi bir yemeğimizi yiyelim falan dedi. Yemek yiyoruz bilmem ne. Ben sürekli soruyorum nereye gideceğiz, hangi kabileye gideceğiz bilmem ne. Bu diyor ki işte şurada bilmem ne kabilesi var ama diyor işte o da senin istediğin gibi değil. Şurada bilmem ne var diyor. Ya o da senin istediğin gibi değil. Ben seni markete götüreyim falan. Ya böyle o anda çıldırdım yani ya dedim. Bana dedi ki seni dedi çok iyi bir markete götüreceğim. Sokak marketi böyle kuruluyor falan. Çok güzel video çekecek. İyi tamam. Biz yemek yedik. Sonra market diye bir sokakta bir yere götürdü. Ya Afrika'daki sıradan sokak pazarlarından biri yani. Hani kabile falan yok öyle bir şey yok yani. $150 para verdiğim şeyin içeriği o değildi yani. Çok moralim bozuktu. Yani dedim bu $150 boşu boşuna verdim ben bugün için. Neyse sonra kalacağım yere doğru yürüyoruz. Hava karardı bu arada. Ben de hava karardığı için beni götürüyor diyorum. Araba gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Ben yürüyorum. Niye yürüyoruz diyorum. Çok yakın diyor. İyi diyorum. Geldik eve. Açtı bu kapıyı. Bu da içeri girdi tamam mı? Dedim ki sen burada mı kalacaksın? Evet dedi ben dedi balkonda dedi yatacağım. Hiç merak etme dedi. Balkonda da bir tane yatak var. Ben dedim ki ya dedim ki ben dedim sana para ödedim. Otel her şey içinde dedim. Dedim beni neden otele götürmüyorsun ve sen neden burada kalıyorsun? O dedi ki dedi Arbamış'ta otel motel yok. Asla hiç yok. Bak istersen ara dedi. Herkes dedi burayı tutuyor dedi. Tamam sen neden burada kalıyorsun dedim. Hani benim yalnız kalmam gerekmiyor mu? Dedi yok dedi bir şey olmaz dedi başka bir yer yok dedi. Ben hiç dedi endişelenme ben dedi şeyde yatacağım. Balkonda yatacağım. İşte dedi bak dedi senin özel odan var bilmem ne var falan hiç şey yapma. Hava kararmış. Yani ne yapacağım ki yani? Dışarı çıksam
başka bir dert. İçeride kalsam başka bir dert. Bilemedim yani. Tamam dedim. Yapacak bir şey yok. Ben açtım bilgisayarı, işte çektiğim videoları bilgisayara yüklüyorum. Bu sürekli sana masaj yapayım, çok yorulmuşsundur, masaj bilmem ne yapayım falan. Yok dedim, istemiyorum ben masaj falan. Ben videolarımı yükleyip yatıp uyuyacağım dedim. Sen dedim bana yarın ne yapacağız onu anlat falan filan, böyle nereye gideceğiz falan. İşte anlatıyor bu bilmem ne. Ya bak gel ayaklarını uzat, ayak masajı yapayım. Ya dedim istemiyorum. Sonra bu çıkardı, ot sarmaya başladı. Dedim ki sen ne yapıyorsun? Ot mu içiyorsun? Tabi dedi, görmüyor musun? Ben dedi rastayım dedi. Rastalar dedi içer. Herkes de bunu bilir dedi. Vallahi ben bilmiyorum dedim. Ve ben dedim senin müşterinim. Sen benim yanımda nasıl böyle bir şey içiyorsun dedim şu anda. Ha dedi bir şey olmaz dedi, ne olacak falan. Ya dedim olur ya da olmaz. Ben hoşlanmıyorum. Ben istemiyorum yani dedim. Böyle bir şey. Ben senin müşterinim yani. Yanında arkadaşın değilim. Dedi herkes dedi benim dedi bilir dedi rasta olduğum bilmem ne falan. Bu böyle bir hafif sinirlenir gibi oldu, tamam mı? O arada bu sardı, yaktı falan. İçiyor yani zaten. Beni dinlediği falan yok. Ben dedim ki çattık. Hadi hayırlısı dedim yani. Sonra bu böyle ufaktan bir sinirlenir gibi oldu. Böyle yüz mimikleri değişti falan. Ay, onu hatırladıkça zaten yani içimden dedim ki Mavi şu an yapacak hiçbir şeyin yok. Baştan itiraz edecektin. Etmedin. Hani baştan götür beni otele diyecektin. Etmedin. Şu anda sakince kal, git uyu, kapını kilitle falan. Videolarımın işte yüklenmesini bekliyorum. O arada bir şeyler söylüyor falan. İşte ben sen çok güzelsin, bilmem ne. İşte senin teninin rengi çok güzel. Hiç Avrupalılar gibi değil. Avrupalılar kıpkırmızı oluyor. Seninki çok güzel falan, böyle uzaktan lafla taciz ediyor. Ya ben senden çok hoşlandım falan filan. İçimden dedim ki hayda dedim ya. Dedim ki dilerim illa söz, yani sadece sözlü bir şeydir bu. Şeye dönmez. Sonra bu bilmiyorum her ne oldu hatırlamıyorum. Bir şekilde daha yanıma yaklaşmış. Bu aldı kolumu şöyle yaptı. Ay dedi tenin çok güzel. Ben dedi çektim kolumu. Dedim ne yapıyorsun? Dedi yok dedi ya sakın yanlış anlama falan, işte dedi ben hani Avrupalılar şöyle, tamam anladım evet doğru haklısın falan dedi. Böyle şey yapıyorum. O kadar kötü bir şey ki biliyor musunuz? Kadın, yani kadın olmak gerçekten kötü bir şey değil. Ya kadın olmak gerçekten zor bir şey. Bak hissediyorsun. Kadın olarak hissediyorsun. Ama ben orada desem ki ona sen ne yaptığını zannediyorsun bilmem ne falan, diyecek ki bana ne oldu ki diyecek. Ben sana bir şey mi yaptım? Taciz mi ettim? Ne oldu diyecek. Yani kadın olarak bunu hissediyorsun, taciz edildiğini, ama bir şey yapmadığı için bir şey söyleyemiyorsun. Ya böyle size bunu kadın olmayan bunu anlayamaz arkadaşlar. Anlayamaz. Ben hayatım boyunca ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Böyle bir şey yaşıyorum. Daha önce yaşamamıştım. Ve nasıl bir his olduğunu yeni anlıyorum ve yani gerçekten kabul edilemez bir şey. Kabul edilemez bir şey. En ufak taciz, en ufak sözlü ya da fiziksel hiç fark etmez. Taciz tacizdir. O anda o kadının hissettiğini hiç kimse anlayamaz. Neyse, bu sürekli sözsel olarak deniyor falan bilmem ne. Ben de içimden düşünüyorum. Dedim ki kendi kendime, bak dedim Mavi sen burada sinirlenirsen, bir şey söylersen, o da oldu ki sinirlendi, yediremedi. Sana bir şey yapabilir şu anda, burada. Her şeyden hani öncelikle o bir erkek benden daha güçlü, her ne yaparsam yapayım. Yani bıçak alıp çeksem bile benden daha güçlü olduğu bir kesim ve ben onun oradayım. Onun ülkesindeyim. Hani kendimi dışarı atsam, dışarısı zifiri karanlık ve ben eminim dışarıda desem ki beni kurtarın, hiç kimse buna yanaşmayacak biliyorum. Çünkü bir yıldır Afrika'yı geziyorum. Dışarıda daha kötü şeyler olacağına %100 eminim. O yüzden orada kalıp oradan sıyrılmanın bir yolunu bulmam lazımdı ve ben o anda düşünmeye başladım, ne yapabilirim? İşte bu geldi çat diye öptü. Tamam mı? Ben şöyle bir ittim onu. Dedim sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Gülüyor, diyor yanlış anlama, yok kusura bakma bilmem ne, işte bir şeyler söylüyor bilmem ne falan filan. Ya dedim böyle bir şey olur mu dedim. Sen geç bakayım dedim, ben sana şimdi bak ne anlatacağım dedim. O anda bir şey buldum ben, yalan söyleyeceğim. Dedim bak geç şöyle, ben bilgisayarımı falan aldım, koltuğun yanına koydum, aramıza böyle şey açtım, bir kalktım, odama gittim, geri geldim. Bak dedim sana ne anlatacağım dedim. Biliyor musun dedim, ben dedim bir sürü tur düzenlemek istiyorum. Geç dedim şuraya bir otur, onu böyle bir uzağa attım. Şimdi benim bir sürü takipçilerim var dedim. Benimle dedim Afrika'yı gezmek istiyorlar, tur yapmamı istiyorlar falan dedim. Ben dedim niye buradayım biliyor musun? Tur yapacağım ve sen de benim
tur rehberim olacaksın dedim. Bir sürü dedim buraya tur düzenleyeceğiz ve bir sürü para kazanacağız seninle dedim. Ama dedim bak böyle yaparsan aramız bozulur olmaz. Yani aramıza böyle şeyler sokarsak birlikte çalışamayız dedim. Sen gel dedim bu işi konuşalım biz. Hani ne yapabiliriz dedim. Kaç tane tur düzenleyebiliriz yılda? Ben dedim her türlü buraya getiririm bir sürü insan. Kaç para kazanırız sence? Falan demeye başladım. Çünkü Afrikalıları ikna etmenin yani nasıl söyleyeyim tek yol para. Tek yol. Ölüyorum de bilmem ne de falan. Hiç para abi. Para. Onlara para ver. Her şey olur yani. Herkes için söylemiyorum. Özür dilerim. Bütün Afrikalılar için böyle bir şey söylemiyorum. Ama bu gibi insanlar diyeyim. Bu gibi Afrikalı insanlar diyeyim ben. Bu inandı. Gözleri parladı. Aa öyle mi dedi bilmem ne kaç tane tur yaparız. Vallahi dedim her ay bir tane yaparız dedim. Çok güzel para var değil mi? Aa evet falan. Dedim ayarları sen anlat bakayım dedim. Kaç günlük yapabiliriz bilmem ne. Ben bunu sardım bu konuya. İşte kaç günlük olsun, nereye gideriz, nerede kalırız bilmem ne. İşte şöyle plan çıkaralım senle falan. Bu aldı konunun içine girdi. Para hoşuna gitti. Aa dedi şöyle yaparız, böyle yaparız bilmem ne. Oh dedim ben rahatladım. Zaten hemen şey dedi. Biz seninle dedi çalışırız dedi bilmem ne. O çok güzel dedi. Ben dedi çok güzel sana da dedi. Ben ona dedim ki bana dedim çok güzel videolar çektir. Götür güzel yerlere. O videoları görecek insanlar daha çok gelmek isteyecekler dedi. Tamam dedi harika dedi. Seni dedi yarın dedi şu kabileye götüreceğim. Şu kabileye bilmem ne falan filan tamam mı böyle. Oh dedim rahatladım mı düşünürken sonra ben işte bilgisayarımı topladım işte dişimi fırçaladım falan bir şeyler saçmaladı tamam mı? Ben dedi şöyle şöyle istemiyorum böyle bilmem ne istemiyorum falan filan bu böyle anlayamadım ben ne olduğunu tamam mı? Birazcık sinirli ve niye sinirli olduğunu anlayamadım. Yağmur deli gibi yağıyor hiç durmuyor. Yani şöyle güzel bir yerdeyim. Şurada havuz var, burada deniz var, Zanzibar'dayım ve geldiğimden beri asla durmadı. Evet en son hadi dedim ben yatıyorum artık. Gördüğünüz gibi benim böyle ayrı bir oda var. Ama şöyle bir şey vardı. İlk geldiğimizde odanın anahtarı vardı ve ben hatta demiştim ki o odanın anahtarı var Allah'ta. Ama ben yatarken odanın anahtarı yoktu ortalıkta. Yere baktım, arkaya her yere baktım. Yoktu. Sormak da istemedim. Yani belli olmaz çünkü böyle gereksiz şekilde bir sinirlenen tavrı vardı. Şey yapmak istemedim. Damarına basmak istemedim. Kapıyı kapatıp arkasına bir şeyler koydum ve hani onu da yani çantam falan vardı. Başka bir şey yoktu. Onu da ittirebilir diye böyle su şişesini falan koydum ki su şişesi devrilince ben uyanırım diye. Zaten hemen uyanırım. Dedim ben yatıyorum iyi geceler. O da dedi ki ya işte yatağında bana da yer var mı falan dedi. Dedim ki tabii ki de yok dedim. Ve dedim biz bunları seninle konuştuk dedim. Falan ha tamam şaka yaptım zaten şaka yaptım falan diyor. Neyse sabah oldu. Ben buna dedim ki şoför geldi. Tam böyle evden çıkarken dedim ki bak dedim şu dedim içtiğin o otu ben içmeni istemiyorum benimle çalışırken dedim. Bir anda sinirlendi. Ben dedi rastayım dedi. İçerim dedi sen bana dedi karışamazsın dedi falan. Benim dedi 6'da işim biter dedi ondan sonra içerim. Dedim ki sakin ol. Yani benle birlikteyken dedim sana dedim. Ben yani işim bittikten sonra tek başına ne yapıyorsan o zaten beni ilgilendirmez. Ama biz şu anda çalışıyoruz birlikte. Sen benim dedim rehberimsin bu 4 gün. Bu 4 gün boyunca benleyken içmeni istemiyorum dedim yani. O dedi işim bittikten sonra içeceğim dedi. Arabada falan zaten içmem dedi asla dedi. Arabadayken bir yere giderken dedi. Ben dedim ki tamam okey falan. Neyse gittik biz gidiyoruz. 4 saat yolumuz var. Turmi'ye doğru yola çıktık gidiyoruz. 4 saat dediği yol arkadaşlar yaklaşık 6 saat falan sürdü. Ve yol hiçbir şekilde bozuk değil. Tehlikeli değil. Sadece hiçbir şey yok. Etrafta böyle hiçbir şey yok. Öyle düşünün. Hiçbir şey olmadı. Gayet güzel. İşte gittik. Oraya vardık. İşte yolda yemek yedik falan. Hani her şey normal. Düzgündü yani. Sonra biz vardık Turmi'ye. Dedim ki hani saate geç oldu. Dedim ki hadi hemen şeye gidelim. Kabileye falan. Yok dedi seni markete götüreceğim falan. Ya dedim markete sonra gideriz. Kabileye gidelim. Dedi ki bütün Hamır kabilesi zaten bu marketin içinde dedi. Orada dedi Hamır kabilesinde görebilirsin dedi. Ben dedim ki tamam. Abi beni markete götürdü. Neredeyse
hiçbir şey yok yine. Yani evet, kabileden insanlar var bu arada. Ama işte inek, keçi falan satıyorlar. Bir de böyle hediyelik eşya satıyorlar. Yani böyle enteresan hiçbir şey yok. Sonra bana dedi ki videoları çekerken dedi insanları çekersen para vermen lazım. Ya dedim ben sana dedim parayı verdim ya bütün video çekimleri, fotoğraf çekimleri için. Sen söyledin dedim. Eğer içinde dahil istiyorsan 150 dolar, istemiyorsan 140 dolar dedin. Ben de dedim ki 150 dolar yap, sen öde hepsini. Aa dedi, bu marketlerde geçerli değil, sadece köylerde geçerli. İyi de dedim, sen bana bunu söylemedin ki. İşte şimdi söylüyorum dedi. Sinirleniyor bir de. Dedim ki çattık ya. Dedim ki ben dedim kabilelerin, insanların yüzlerini burada çekmeyeceğim. Çünkü bunlar zaten Hamır kabilesi. Biz zaten Hamır kabilesinin köyüne gideceğiz. Ben orada çekeceğim. Burada çekmek istemiyorum dedi. Sadece dedim marketi çekeceğim. İyi tamam dedi. Sonra ben marketi çekerken falan dedi, birini geldi yanına. Hamır kabilesinden bir kadın geldi. Şu kadın geldi, hemen o kadını da göstereyim. Bana dedi ki bunu çekebilirsin dedi. Bu benim dedi şeyden, benim ailemden biri dedi. Bunu çekebilirsin dedi bana. Şimdi buradan ne anlarsın? Rahat ol, çek dedi. Ben de çektim kadının saçlarını bilmem nesine falan filan. Sonra dedi ki para ver. Ya dedim ben sana dedim ya çekmeyeceğim diye. Vermeyeceğim para dedim yani. Ben sana ödedim zaten. Evet. Ama bu fark, ya sen demedin mi bu ailemden biri sorun yok çekebilirsin demedin mi dedim. Sinirleniyorum ya. Orada da sinirlendim böyle. Ama dedi ben sana dedim dedi yüzünü çekerken ya Allah'ım dedim ya bu çocuk o anda anladım. Dedim ki bu çocuk ya kafası gidip geliyor, normal değil. Ya da dedim para için, yani kendi para vermemek için benden ekstra para istiyor. Dedim ki bu çocuğa ne anlatsam şu anda faydası yok. Ben çektim gittim. Sonra bir anda böyle şey oluyor. Hani çocuk sinirleniyor. Ya suratının şeklini falan görseniz ödünüz patlar, öyle söyleyeyim size. Yani benim ödüm patladı yani. O suratı bir değişiyor. Sonra hemen değişti yine. Aa dedi gel seni şuraya götüreyim. Şurada bak dedi Hamur kabilesi böyle. Sen yürü dedi, ben arkadan videoyu çekeyim. Bir anda değişiyor böyle çocuk. Anlamadım yani. Dedim ki Allah Allah dedim, iyi tamam. Sonra beni bir bara götürdü. Barda falan. Böyle şöyle bir bardı. O barda çok eğlendim. Videomu kamerayla çektim. Sonra kamerayı kapattım. Oturdum. Çok gerçekten eğlendim yani. Sonra çıktım. Aa eğlendin değil mi de. Bak garipleşiyor çocuk. Eğlendin değil mi? Çok güzel tamam dedi. Ben daha senin kabilelere daha da güzel videolar çekeceksin falan. Tamam dedim. Yani çocuk bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Ama anladım ki çocuğun huyuna gidersen çocuk şey oluyor. Hani normalleşiyor yani. Böyle bir garip bir hali var. Sonra işte yemek yemeye gittik. Oradan sonra Hamır kabilesine gidecektik. Deli gibi yağmur başladı ve biz dedik hani bu yağmurda gidemeyiz. Haklısın dedim. Otele gidelim o zaman. Bana ne dese beğenirsiniz? Eğer otelde dedi yalnız kalmak istiyorsan üstüne para ödemen lazım. 10 dolar daha ödeyeceksin diyor bana. Ama dedi ödemek istemiyorsan biz seninle aynı odada birlikte kalırız dedi bana. Dedim sen ne diyorsun ya? Ben dedim sana otel parası ödedim. Ben dedim üste para vermeyeceğim ve yalnız kalacağım dedim. Sen dedim ne böyle bir şey söylemedin ki bana. Ha dedi o oteller dedi kötü dedi. Sen dedi kadınsın dedi, o otellerde kalamazsın falan dedi. O diğer erkekler kalıyor orada dedi. Ben o arada arkadaşıma sordum. Mesaj attım hemen. Uğur Kola sağ olsun hemen cevap verdi bana. Dedim ki nerede kaldın? Para ödedin mi? Bilmem ne. Otel aynı otel. Ve Uğur dedi ki hiçbir şekilde hiç 5 kuruş para ödemedim. Sadece sen gönlünden geçiyorsun o köydekilere, onlara veriyorsun ama zaten rehberin ödüyor. Ve şu otelde kaldım. Bu otel içinde ayrıca ekstra hiç bir şey vermedim. 2 gece kaldım dedi. Ve o otel bu benim rehberin dediği otelle aynı otel. Dedim ki bak arkadaşıma yazdım, sordum. Otel aynı otel ve hiçbir şekilde para ödememişler dedim. Ben biliyorum dedim. Ödemeyeceğim ve o otelde kalacağım ve yalnız kalacağım dedi. Bu bir sinirlendi. Sen de dedi zaten dedi para yok dedi. Parasız gelmişsin buraya dedi. Bilmem ne dedi falan. Sen dedim ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ben sana dedim 600 dolar para verdim dedim. Biz seninle dedim anlaşmadık mı 150 dolara? Okey demedin mi dedi. Ama dedi bilmem ne dedi, o dedi ucuzsun sen. Ben böyle şok. Arabanın içindeyiz, şoför var. Şoför biraz İngilizce biliyor. Ben şok, kafayı yedim. O anda aklıma gelmedi videoyu çalıştırmak, gizli kamera yapmak. Çünkü ne olduğunu anlayamadım yani. Dedim ki sen beni fiyatın içine dahil olan hangi otelse götür bir bakayım oraya, ben dedim göreyim bir o oteli nasıl bir otelmiş. Öyle bir otel yok arkadaşlar. Orası hiçliğin ortasında. Böyle 3-4 tane otel var. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Biliyorum yani.
Tabii ki götüremedi. Başka bir yere götürdü. Bu arada ben orada bağır diyorum, çağırıyorum ona, bilmem ne, o bana bağırıyor. Arabanın içinde böyle sinirlendi, üzerime, hani arabanın içinde üzerime yürüyor. Ne oluyor ya dedim, herhalde dedim dövecek beni yani. Sonra şoföre dedim ki bu bana ne yaptı dün biliyor musun? Bana dedim dokunmaya çalıştı, asılmaya çalıştı, yok masaj yapayım, yok bilmem ne falan. Ben dedim evet demem için her şeyi denedi dedim. Vallahi. Şoför böyle şok oldu, tamam mı? İnanamadı. Ona bir şeyler sormaya başladı şoför kendi dilleriyle. O da çocuk da yalancı bu demeye başladı. Yalancı bu, yalan söylüyor, bilmem ne. Ben bunun neresinden hoşlanacağım falan böyle söylüyor. Allah dedim, çattık. Dedim ki beni otele götür. Derhal dedim beni otele götür ve otele bırak. Bir otele götürdü. Tabii ki tek başıma kaldım. Başka bir otele götürdü. Güzeldi, fena değildi. Çocuk deli muhtemelen. Bana diyor ki bir anda çocuk değişti. Her şey normalmiş gibi. Bu otelde kal, bu otel pahalı bir otel. Hiçbir şey ödemeyeceksin. Biz başka yerde kalacağız. Ama dedim ki sabah kaçta gideceğiz dedi. Ben sabah erkenden dedim kabileye gidip sonra dedim Jinka'ya gitmek istiyorum. Jinka bu arada yerleşim merkezi. Yani şu an bulunduğum Turmi var ya arkadaşlar. Hiçliğin ortası. Ya ben orada ne o arabayı bırakıp gidebilirim, ne o şoförü bırakıp gidebilirim, ne başka bir araba ayarlayabilirim, ne de dışarıdaki insanlardan yardım isteyebilirim. Çünkü biliyorum yardım etmeyecekler. Bana inanmayacaklar yani. Bu arada hani başkasına söylemeye falan da çekiniyorum çünkü onlar birbirlerini tutacaklar yani. Dedim ki sabah beni gel al kaç dedi. Sabah dedim hemen 6'da gidelim. 6'da olmaz. Bak dedi burada kahvaltı var dedi. Kahvaltını yap dedi. Dedim bu otelde kahvaltı mı var? Dedim ben kahvaltı yapmayacağım dedi. Hayır dedi ben dedi parasını ödüyorum bunun dedi. Bu kahvaltıyı burada yap dedi. Falan hem bak dedi krep mrep dedi pankek yaptırabilirsin falan dedi. Öyle bir kahvaltı dedi bana. Ben de böyle dedim ki pankek mi? Burada mı dedim böyle içimden. Deli galiba bu dedim. Ama sonra dedim ki saat kaçtaymış? Çocuğa sordum. Saat dedi 8'deymiş kahvaltı. Tamam dedim sen saat 8'de gel. Ben dedim paket yapar giderim. Yemek istemiyorum ben dedim. Tamam falan dedi bu. Abi sabah geldi bu. Yani bu arada sabah geç geldi. Ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı bilmem ne. Sonra geldi bu. Dedi ki yürü işte kahvaltıya gidiyoruz falan. Dedim burada kahvaltı vardı hani. Pankek falan yapıyorlardı. Güldü. Ne dedi biliyor musunuz? Yo ben öyle bir şey demedim. Nereden çıkartıyorsun dedi bana. Sonra dedim ki bunun kafa gidik kesin. Neyse gittik. Bir kabileye götürdü beni. Karo kabilesi. Gittik kabileye. İşte ben videomu çektim falan. Çocuk bu arada tekrar değişti. Aa dedi bilmem ne gel dedi fotoğrafını çekeyim. Videoyu ben tutayım. Sürekli diyor ki kamerayı ben tutayım. Gel sen bilmem ne. Allah Allah dedim ya çattık. Neyse işte huyuna gidersem demek ki bir şey olmayacak. Sonra Karo kabilesinden dönerken olanlar oldu. Gizli kamerayı orada çektim. Ben diyorum ki saat daha 12. Dedim ki şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi dedi ki bull jumping seremoni var. Boğa atlayışı seremonisi var Hamır kabilesinin. Seni oraya götüreceğim. Ben dedim ki bak saat daha 12. Akşama kadar bir sürü vaktimiz var. Dedim ki beni bir kabileye daha götür. Sonra dedim o seremoniye götürsün. Seremoninin saatini soruyorum. Afternoon diyor yani. Öğleden sonra diyor. İyi dedim öğleden sonraya kadar ben bir kabile daha görmek istiyorum. O diyor ki hayır diyor öğleden sonra o değil bilmem ne. Ya dedim saat kaçta başlayacak bu seremoni? İşte 1'de 2'de. Tamam dedim. Daha dedim 2 saatimiz var. Beni dedim başka kabileye götür. Bu arada odayı temizliyorlar. İçeride gördüğünüz insana. Bu diyor ki hayır gidemeyiz bilmem ne. Şimdi o hemen bu konuşmanın videosu var. Onu göstereceğim size. People something in the evening. If they go work this time, work everybody. What time around evening? What time? 5. This is afternoon. This is meaning afternoon in English. Evening. No, you don't know English. Evening is after 5, 6. Evening 5, 6. Night after 7. Dark. Night after 7 dark. Okay. I work with European a lot. Okay. American I work a lot. Okay, you know, I don't know. Okay. So, what we can do until 5 o'clock? Now, because I think now is what time? Is it 12 now? Yeah. What we can do 5 hours? The ceremony. Which ceremony? Bull jumping. But you told me ceremony it will be afternoon, right? Start from now 7. You know 7 not 1. From 1 not 7. 1 start. Now when we have their lunch 1 hour. Now almost 6. Now almost already start also. You know the bull jumping. So it's you told me now afternoon, and you told me now.
Which one? From 6. Now From 6 o'clock. 6 o'clock almost they are coming on the people start, a lot start, you know. Now this time 1 people p.m. 1 p.m. Yeah, this time people are walk to the place Okay. where they do. Okay. So 1 p.m. 1 hour. In European time? 1. 1. Yeah. Okay, it's 1. gonna be like how long time I think. Yeah. So we can go there if we can go there around 3 o'clock. It's Maybe can we catch maybe they will jump fast. You okay. don't know, you know? Okay. Yeah. Okay, now we go directly Hammer. Yeah, ceremony. Okay. Ya işte böyle anlamıyorum If you ki. add one more day, you can take a lot of village. In the village we will have a time because we can sleep tomorrow in the Turmi, and you can have a lot of time. But I know if we deal for 4 days, Yeah, right? That's why now. Yeah, 4 days is meaning Yeah. 1 I will stay 4 days. No. But No. You don't know tour before? No. I get a tour So before. on the tour, first you say 4 day means 3 night and 4 day. No, you didn't tell me, but Night, you didn't night, tell 3 me. nights. We talk about 4 days. Look, you see, go four. Read But itinerary. I will stay 4 nights here. Come. No, I think Zeyna Chikra Lapshas. Come. No, it's meaning 4 nights. No, come. Look, like people they want to start Arba Minch, finish in Jinka But Airport. when we talk, we said 4 days. Yeah, even It's 4 okay. days. It's okay. It's Even okay. It's 4 okay. It's okay. What? It's okay. It's okay. I don't wanna argue. It's okay. It's okay. I You have don't. big problem. I don't Like wanna. money problem. No, it's not money problem. You Yeah. gave me The discount and we 4 day means get not 4 night, 100. night and day. Night and day. Please not don't different shoot English. me. Please don't Okay. yell at me. Please. Because, you make me a very young. No, I am every just time- talking. Every time create something. Today now you create something. No, I'm just What? talking, No talking. Kali. Just create Don't- something to bargaining. That's But not- you look at your face. Come on. I am a woman. I am your customer. I'm your client. You don't talk to Not me. good client. You are like angry very easily. I'm good afraid of you. Not Come good on. client, not good I am afraid of you. Yeah, Don't because I make don't me like you. this. I don't like this kind of clients. I don't like. You are not client. Not Okay, like give client. me professional back client. give me back my money. I can go. Which money? Which money you want? If you don't like me, like my customer, okay, give me my money. I can go. What money? You are already 3 days. Which money you want? I paid 4 days. So 4 days. Tomorrow Yeah, is I 4 paid days. 4 days. Tomorrow 4 Yeah. days. Okay, you can give me 150. I can go. No, we are deal. If you don't want, I can go drop. Okay, if I am okay I with already that. pay everything. I am okay with that. But you have to give me your job, okay? Yeah. So you don't. But you spend. don't spend yell money. at me. You don't yell at me. Ve bu videoda gittikçe sinirleniyor ve bana sürekli şunu diyor. Biz başkayız, dikkatli ol. Bana böyle ön tarafta oturuyor, ben arkada. Önünü dönmüş. Sürekli böyle diyor. Biz başkayız, dikkatli ol. Dikkatli ol. Burası Etiyopya. Biz köle değiliz. Ben senin kölen değilim falan diyor bu bana. Sen dedim ne diyorsun be köle möle? Biz başkayız, dikkatli ol. Dikkatli ol. Bana böyle yapıyor. Dedim bu beni dövecek herhalde burada. Sonra zaten söyledi. Böyle birdenbire döndü, böyle sinirlendi, bağırdı ve şöyle elini kaldırdı, tam atıyordu, durdu. Sen dedim ne yapıyorsun ya? Sen dedim bana vuracak mısın? Evet dedi, belki ben dedi vuracağım sana, dikkatli ol dedi sen dedi. Burası dedi Etiyopya dedi. Biz başkayız falan deyip duruyor bu oğlum. Ben orada aşırı korktum ve öyle bir yerdeydik ki kabilelerin, Sanca kabilelerin olduğu yerde ve kabileden de uzaklaşmıştık. Yani hiçliğin ortası. Beni orada bu adam bir güzel dövse, öldürse, atsa oraya ne kimsenin ruhu duyar ne de kimse beni orada belki de bulamaz. Öyle söyleyeyim, öyle bir yerdeyiz. Olay işte oldu, bağırışlar, çağrışlar, beni polise götür, bilmem neye götür. One thing. Me, I have no behavior like that. But when clients need to be professional, the guide become professional. When the client become very bad, the guide I am very bad. I am very bad. creating every day creating. Now you say 4 days we are agreeing in the itinerary plan. I write. Everybody know this. Every tourist they know.
If you do 4 days, if you are agree, 3 nights. The last night they pay. They know. I am telling you didn't tell me. We can talk about it, right? You asked me. You asked me about the night. You asked me. I should ask you. Yeah, of course. Come on, you are the guide. I am not guide. I am a customer. I don't know about your country. Don't yell at me. Don't yell at me. What are you doing now? Silent. Are you hit on me? Silent. I am too much speaking silent. We are very different Ethiopian people. Very different, please. What do you mean very different? We are very different. Maybe we slump. You slapped me. Maybe, yeah. Maybe. Really? Yeah. We are very different Ethiopian people. Very different. Please be careful. Very careful. You slapped me. You slapped me. Because you shake your hand to beat me. Yeah, I am shaking. Because to beat me. Oh my God! I will call my embassy. Okay, I will call my embassy. Come on, don't touch me. Don't touch me. Come on. Come on, you go. Take me to embassy. Okay, I will. Go, please take me to city police. Okay, you know, please. Please. Ay, çok korkuyorum ya. Bana vur. Take me to police, okay? Take me to police. I'll take you to Jinka police. Take me to police. No. Take me to police. Jinka No. police. We'll go. We don't hammer. No. Straight to Jinka police. No. Straight to Jinka police. Elim ayağım titriyor şu anda. Çok fena. Look, I will take you. Ben çok korktum arkadaşlar. Orada aşırı korktum. Çünkü araba bir anda durdu. Bunların ikisi birden aşağı indi. Dedim ki tamam, bunlar durdu. Ben dedim herhalde burada paketleyecekler. Sonra da gidecekler. Parayı da aldılar nasıl olsa. O yüzden korktum ve kamerayı çalıştırıp bağırmaya başladım. Sürekli bağırdım. Beni polise götürün, elçiliği arayacağım falan. Bu arada internetimde çekmiyordu. Kimseyi de arayamazdım orada. Ama bilmiyorlardı. Sonra şoför geldi, dedi ki işte Mavi dedi, sakin ol dedi, seni götüreceğim ben dedi, şehre dedi, sakin ol falan dedi. Dedim ki beni götür hemen. Tamam dedi, götüreceğim, ben götüreceğim seni. Sakin ol bilmem ne diyor bana sürekli, nasıl sakin olacaksan. Neyse gittik, bunlar köyü geçti. Dedim ki nereye gidiyorsun? Şoförle konuşuyorum artık ben, çocukla konuşmayı bıraktım. Dedim ki nereye gidiyorsun dedim, ben ineceğim dedim. Dedi yemek yemeye gidiyoruz, öğle yemeğini. Ya dedim dalga mı geçiyorsunuz siz bana, ne öğle yemeği? Ben dedim yemek falan yemeyeceğim dedim. Bu çocuk bu arabadan inecek. Beni dedim şeye götürün, yerleşim merkezine. Şehir dediğimde ne polis var, ne güvenlik var. Kabileler oraya 1-2 tane otel yapmış. İnsanlar o kadar yani, hiç yok. Bir tane turist bile görmedim. Ki turistik böyle yani. Gerçi görsem ne olacak? Turistler ne yapacak ki bana? Ya böyle zamanlarda yapayalnızsınız arkadaşlar. Yapayalnız. Bunu bildiğim için yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ben dedim öğle yemeği falan istemiyorum. Benimle dedim dalga mı geçiyorsunuz siz dedim. Bu çocuk arabadan insin, ben güvenli değilim. Gitmiyorum bir yere. Ama bunlar sürüyor. Bir yandan gidiyoruz ve bir anda böyle yine hiçliğin ortasında bir yere geldik. Çattık dedik ya. Dedim beni getirdiler bir otel gibi bir şeye. İndik. Orada da konuşuyorum hatta. Göstereyim. Tamam ya, beni bir yere getirdiler. Anasını satayım. Yemek yiyeceklermiş, öğle yemeği. Diyorum ki ben güvende hissetmiyorum. Gitsin bu arabadan diyorum. Gitmiyor adam yani. Gitmiyor ve beni de bırakmıyorlar. Yani şeye getirdiler, bir tane otele getirdiler. Yemek yiyeceklermiş. Diyorum ki istemiyorum yani. Ben dedim sen in, başka bir tur ver, ben gideceğim. Gitmiyor. Hüngür hüngür ağlıyorum. Yani insanlar beni görüyor, oranın sahipleri bilmem ne. Diyor ki relax, sakin ol diyor bana. Ya dedim siz manyak mısınız? Neyine sakin olacağım? Bir problem var burada, görmüyor musunuz dedim. Bu dedim adam normal değil ve ben dedim güvende değilim. İstemiyorum o adamı. Bu arabayı ben kiraladım. Bu arabayı ve şoförü alıp gitmek istiyorum buradan. Tamam bilmem ne, şoför geldi. Mavi dedi tamam dedi, o dedi gelmeyecek dedi. Sana dedi başka bir rehber verecek dedi. Sen o rehberle gideceksin bundan sonra dedi. Ben seni götüreceğim Erbi'ye, o gelmeyecek dedi. Dedim bak emin misin? Eminim de, hiç merak etme dedi. Ben dedi şey yapacağım dedi. O gelmeyecek, biz gideceğiz beraber. Tamam dedim. Abi arabaya gidiyoruz. Bana dediler ki hadi gel, bir rehber geldi bu arada. Dedi ki ben dedi sana rehberlik edeceğim bugün dedi falan dedi. Tamam dedim, hoş geldin.
Sonra arabaya doğru gidiyoruz. Baktım o arabanın yanında. Sonra bana şoför dedi ki Mavi yürüyeceğiz dedi. Yürüyeceğiz dediği yer hiçliğin ortası arkadaşlar. Göstereceğim, onu da çektim nerede yürüyeceğiz dediğini. Güneşin altında beni yürüteceklermiş. Dedim ki ben yürümeyeceğim, benim arabam var, nereye yürüyorum? Aa, yürümek istemiyor musun? Hayır dedim. Tamam o zaman arabayla gidelim dedi. Bak dedim, o binmeyecek arabaya, istemiyorum. Yeni rehber sen ve ben. Bak, o binmeyecek dedim. Yok yok dedi, merak etme falan. Sen bin arabaya dedi bana. Bak olaya bak. Ben arabaya bindim. Şoför bindi, benim yeni rehber bindi, çat dedi çocuk da bindi ön tarafa. Dedim ki ne? Bağırmaya başladım ben. Çabuk dedim bu arabadan insin, gelmeyecek bu bilmem ne. Abi sanki ben hiçbir şey söylemiyorum. Sanki ben orada yokum. Bunlar arabayı geri aldı ve yola çıktı. Dedim ki şaka galiba ya. Gerçekten şaka. Konuşmuyorlar benimle. Hiçbir şey söylemiyorum. Ben orada bağırıyorum. Kimsenin bir şey dediği yok. Gittik. Seremoniye götürmüşler beni. Oradan diyor ki $20 para vereceksin seremoniye girmek için. Ya dedim sen manyak mısın ya? Para falan vermeyeceğim. Bu seremoninin içinde olduğunu biliyorum bu arada. Bütün seremonilerin paranın içinde olduğunu biliyorum. Dedim ki bu onun içinde. Hayır dedi, değil dedi. Köylerde dedi bilmem ne. Seremoniler içinde değil. Ekstra para ödemen lazım falan. Normalde onun ödemesi lazım. Onu bile ödemek istemiyor yani. Ve sonra arabaya binerken beni dedim köye götür, köye. İstemiyorum dedim seremoni falan görmek. Para da vermeyeceğim. Beni dedim köye götür. Tamam dedi, ben götüreyim. Sonra dedi ki o arabaya binmeyecek dedim. Binmeyecek. Bak dedim hep böyle söylüyorsunuz, geliyor dedim. Sonra şoför böyle duruyor mal mal. Böyle mal mal bana bakıyor. Videoda göreceksiniz şimdi. Dedim istemiyorum. Abi yine aynı şey oldu biliyor musunuz? Tamam dedi, o gelmeyecek bilmem ne falan dedi. Dedim hayır öyle dediniz. Yine bindi arabaya. Sonra bunlar gitti, konuştular bilmem ne. Sonra geldi dedi ki ya dedi parayı dedi vermiyor dedi. Onun ödemesi lazım dedi şeye dedi. Ama dedi o gelmeyecek dedi, hiç konuşmayacak dedi. Söz veriyoruz sana dedi. Sadece dedi ben dedi olacağım senin yanında falan. Ya dedim anlamıyor musunuz? İstemiyorum. Yok adamlar anlamıyor. Ya adamlar ne diyor biliyor musunuz? Biz gidiyoruz, geliyorsan gel diyorlar bana. Şeyin ortasında gidecek hiçbir yerim yok. Yani yok, internet yok. Bana diyor ki biz gidiyoruz, geliyorsan gel. Ya bir kadın olarak bir erkek olsaydı böyle yapabileceğini sanmıyorum. Ve ben bir kadın olduğum için ve biliyor ki erkek olduğu için beni korkutmaya çalışıyor sürekli. Korkutmaya, baskılamaya çalışıyor. İşte döveriz halleri yapmaya çalışıyor. Baskılamaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve benim Etiyopyalı her kimle konuştuysam bu olayı bana ne dedi biliyor musun? Etiyopyalı erkekler dedi farklı. Biz dedi hiç koloni ülkesi olmadık. Yani herhangi bir Avrupa ülkesinin sömürgesi altına girmediğimiz için buradaki erkekler, özellikle de o kabile bölgesindeki erkekler hala dedi o mantıkla yaşıyorlar. Ve bir kadının Etiyopyalı bir adama, yani o bölgede, başkentte değil belki ama o bölgede hayır demesi kabul edilebilir bir şey değil onların mantalitesinde. Bütün bu olayların tek nedeni senin ona hayır demiş olman, senin onunla yatmamış olman. Bu kadar. Her Etiyopyalı. Cinka'daki rehberler dahil, Addis Ababa'daki tanıştığım insanlar dahil tek söylediği şey sen ona hayır dediğin için bu onu kabul edememiş ve böyle bir şey yapmış. Bu kadar net yani. Ve zaten çocuk sürekli şey diyor. Burası erkek ülkesi, erkek egemenliği, bilmem ne falan. Ve biliyor musunuz o kabile bölgesinde bir erkek, bir Etiyopyalı erkek bir kadını yolda yürürken gördü diyelim. Ve diyor ki gel ben seninle sevişmek istiyorum derse o kadının hayır deme imkanı yokmuş. Böyle bir şey varmış yani. Kadınlar kendilerini kırbaçlatıyor. Adam onları beğensin de onunla evlensin diye. Ve oradaki çocukların çoğunun kiminin kimden olduğu bile belli değilmiş yani. Öyle dediler. Böyle bir yerde bu şekilde kalıyorum ve tek yapmam gereken şey sakin olmaktı. Jinka'ya ulaşana kadar. Jinka'da havaalanı var. Bu arada ben hemen ertesi sabah uçak bileti aldım. Normalde başka kabilelere gidecektik ertesi gün ama ben dedim ki beni dedim Jinka'ya götürür müsünüz? Artık dedim Jinka'ya gidelim.
Oradaki kabileleri de görürüz, bitiririz dedim ben şimdi öyle, tamam mı? Çünkü çocuk bir öyle oluyor bir böyle ya. Çocuk birdenbire normalleşiyor, bana böyle diyor. Aa bak bu kuşa bak diyor. Bu kuş diyor bilmem ne kuşu. Sonra birdenbire arabayı durduruyor. Aa bak diyor bu bilmem ne diyor. Bunu da çek videoya diyor. Çocuğun kafası gidip geliyor anladığım kadarıyla. O yüzden ben de normalmiş gibi davranıyorum. Aa diyorum işte Kali bu mu? Bilmem ne mi? Cinka'ya gidene kadar sağ salim yapacak bir şeyim yok. Ben o arada hemen uçak biletimi aldım. Ertesi sabaha Cinka'daki otele varmayı bekliyorum. Hiçbir şey konuşmuyorum. Sessiz sakin gidiyorum. Bilmem ne. Ve Cinka'daki otele vardık. Ben eşyalarımı toplayıp odaya eşyalarımı koyup kapıyı kilitledikten sonra oh dedim. Artık bir daha onun suratını görmeyeceğim. Bilet aldığımı falan söylemedim bu arada ben onlara. Bana ne dedi biliyor musunuz? Onu da videosu var, hemen göstereceğim. Bana dedi ki yemek dedi. Dedim ki akşam yemeği nerede yiyeceğim? Burada mı? Buradaki restoranda yiyebilirsin dedi. Ama dedi sadece dedi pasta yiyebilir. Makarna yiyebilir. Dedim niye? Burada yemekler çok pahalı. 700-800 bır. Daha sonradan kontrol ediyorum. 300 bır, 400 bır. Yani 3 dolar, 4 dolar arkadaşlar. Öyle falan değil. Dedi ki et yemeyeceksin, tavuk yemeyeceksin, hiçbir şey yemeyeceksin. Sadece makarna. Dedim sen dalga mı geçiyorsun? Manyak mısın benimle? Kaç para? I mean how much I can order dinner? How much? No meat, no chicken this time. No meat, no chicken. Yeah, so only vegetable or spaghetti or rice or penne. What are you talking about? I paid you Not for breakfast. Me. Not for me. I Not eat for me. what I want. Are you? Aman tanrım ya. What you want? Look, no meat, no chicken. Except that you can eat anything you want. Adam delirmiş ya, bana diyor ki et yiyemezsin, tavuk yiyemezsin. Onun dışında yiyebilirsin diyor. Kafayı yiyeceğim ya, yemin ederim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Kurtulacağım yani, şuraya girdim ya. Biraz ara verdim. Şöyle bir dolandım. Yağmur hafifledi. Dinmiyor hiçbir şekilde. Deli gibi yağmur yağıyor. Hiç durmadı. Güneş açmadı. İyileşim diye geldim ama ne yapalım? Böyle olan her şey bizim için oluyor. Öyle diyelim. Cinka'ya vardık, otele vardık. Sonra sabah oldu. Bu arada akşam yani ben sürekli ağlıyorum durduk yere. Yani o kadar psikolojim bozuldu ki ve artık onlardan kurtuldum ya, daha böyle güvende hissediyorum ya. Böyle elim ayağım boşaldı. Yani durup böyle ağlıyoruz. Gözyaşlarım akıyor sürekli. O stresi üstümden atmaya çalışıyor beden muhtemelen. Ve orada bir rehber geldi. Aa dedi ben seni tanıyorum, Instagram'dan takip ediyordum falan filan. Aa öyle mi falan dedim. İşte dedi ne haber ya dedim, şu an gerçekten hiç konuşacak durumda değilim. Ve dedim zaten hiç kimseye güvenim yok şu anda. Bir de sen rehbersin. Dedim benden uzak dur ne olur. Dedi ki ne oldu bilmem ne falan filan. Ben ağlamaya başladım tekrar. Yani sürekli zaten ağlıyorum. Şaşırdılar falan böyle. Sonra ben anlattım, dedim böyle oldu. Ya dedi gel dedi şurada dedi konuşalım dedi. Ama dedi görmesin dedi. O dedi burada seninle konuştum. Dedim o çocuk burada mı? Dedi ki o dedi genellikle geldiğinde dedi müşterisiyle burada aynı otelde kalıyor dedi. Ben dedim onu gitti sandım falan. Benim bir daha moral bozuldu mu? Bir daha şey oldu. Ben dedim güvende değilim. Odama gideceğim falan. Ben odama gittim. Kilitledim. Yattım. Uyudum. Sabah 6. Kapım çalıyor. İşte merhaba ben sizin yeni rehberinizim falan. Kapıyı açtım. Bu arada kameramı o andan itibaren hep çalıştırdım. Ama maalesef orada çünkü bağırışlar, çağrışlar oldu bilmem ne. Maalesef ben o iki görüntüyü silmişim. Farkında değilim. Başka bir görüntü sanıp sildim. Şöyle oldu ama ondan sonrasının devamında var görüntüler. Rehber geldi. Ben kapıyı açtım. Kameram çalışırken dedim sen kimsin? Ben dedi yeni rehberim, seni dedi Mursi kabilesine götüreceğim falan. Dedim ki ben inanmıyorum dedim. O çocuk tekrar gelecek dedim. Binecek o arabaya. Dün de böyle dediler dedim. Ama dedim çat dedi bindi dedim arabaya. İstemiyorum ben dedim. Güvende değilim falan diyorum ben, tamam mı? Sonra çat dedi oradan çocuğun sesi duyuldu aşağıdan. Oradan bağırıp bir şeyler söylüyor. Kendi dillerinde anlamıyorum. Bak dedim o çocuk orada. Asla dedim aşağı inmiyorum. Ben güvende değilim. O çocuk buradan gitsin bilmem ne falan. Bağırıyorum otelde. Bütün otel görevlileri çıktı. Beni izliyor. Ben bu yana ağlıyorum bu arada. Bütün otel odalarından insanlar çıktı. Ne oluyor diye. O kadar korktum ki yani bu yaptıklarımın hiçbiri, o bağırmalar, o şeyler hiçbiri ne roldü ne de başka bir şeydi. Beni birazcık tanıyorsanız zaten rol yapmadığımı anlıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ha öyle düşünüyorsanız da umurumda değil zaten. Çünkü
Ancak ve ancak bak, ben bir kadın olarak bile daha önce bu şekilde tacize uğramış, bastırılmış, sindirilmeye çalışılmış bir durumda hiç kalmadım bir erkek tarafından. Ben bile kadın olarak biri bana bunu anlatsa o hisleri yaşamadan anlamam mümkün değildi. Ve şu anda o kadar iyi anlıyorum ki bir kadın da olsanız, bir erkek de olsanız o anda yaşadığımı gerçekten benden başkası anlayamaz. Gerçekten. Ne anlatırsam anlatayım, size ne görüntü gösterirsem göstereyim, beni o andaki hislerimi anlamanız gerçekten mümkün değil. Yani bu kadar. Zaten sizden bir şey beklediğim için bunu yapmıyorum. O çocuğun bilinmesini istiyorum. Çünkü bu çocuk bana yaptıysa yarın bir gün başka bir turiste daha bunu yapacak. Zaten polisler dedi ki bu senin sorunun değildir. Bu bizim ülkece sorunumuzdur. Biz buraya turist gelmesini istiyoruz. Sana böyle bir şey çok rahatlıkla yapıyorsa bunu başka turistlere de yapacak ve bizim ülkemiz iyi şekilde anılmayacak. Ve dedi bizim Türkiye ile Etiyopya arasındaki ilişkilerimiz çok iyi dedi. Bunu asla kabul edemeyiz dedi. Çok iyi bir polise denk geldim Addis Ababa'da ve çocuğu aratıp yakalattı. Öyle sonra ben içeri girdim. Kapıyı kapattım. Ben pencereden bakıyorum. Bunlar arabaya bindi. Araba gitti. Ben kameramı alıp aşağı indim. Bunun görüntüsü var. Bunu silmemişim Allah'tan. Arabayı alıp gittiler ve ben Guide hepsi gitti. Telefonu da açmıyorlar şu anda. Ya normalde o arabayı ben kiraladım. Şoförü de ben kiraladım ve aldı gitti şimdi. Telefonu da açmıyorlar. Bugün de parasını ödemiştim. So where is my car? Huh? He's gone. He's gone? How is gone? He's go. He is go. My driver and my car. I paid my car and driver. Where are they? There they go now. Ready to go in Arba Beach. Arba Beach? But I paid him. He says what? He says nothing, just he's driving this. I don't know him also me. He's stupid. Yeah, he's stupid. He tried to slap me, you know? Yeah. And I'm calling my driver. I paid driver, I paid car, I paid everything. I paid everything. I don't know me. I don't know him also. What? Driver is not pick up the call. Let me check there and also. Where is the police station? Okay. Is it open? Is it open now? I don't know. I'm not safe in outside. You know, Don't worry. I'm not feeling safe. How can I trust you? I trust him. I trust him before. How can I trust? And how can I go out now? I'm helping you, okay, my sister. Trust me. I'm your sister. I'm not trust anyone now. Yes. I'm just go. Is it the police station is close to here? Yes, I told you. Now open. Huh? Come with me, no problem. I'm living around here, okay? Trust me. Problem. Don't worry. There's a girl, okay? Morning. Should I take my passport? No problem. You lock your room? Huh? You lock Yes, your room? I locked my room. Can you say again what he said? The driver called to him. He says the guidance is safe for the drivers. Just she paid it just only for 3 days, he said. Oh my God! I gave him $300, $150 per day, and he told me yesterday. I took a video. There is yes. Said we deal for 4 days, but 3 nights. I cannot pay your hotel. He said. Yes. İnanılmaz ya. Lan nasıl çattım böyle bir şeye ben ya? Şimdi de arıyormuş, Evet. diyormuş ki 3 gün parası verdi o, 4 günlük değil. Salağa bak. İşte de yani böyle ben dedim parasını ödediğim şey gitti. İşte Arbamış'a gittiler. Zaten onlar da saçma sapan bir çocuk o. Bilmem ne demeye başladılar. Bütün otelin sahibi geldi, bilmem ne geldi falan dedi. Ne oldu dedi. Dedim bakın alın ben size göstereyim. Kaç video görüntüsü gösterdi. Nasıl olabilir böyle bir şey bilmem ne falan. Sonra polise gittik bu çocukla birlikte. Bu çocuğu arıyorlar. Hemen onun da görüntüsü var. Arkadaşlar şu anda polis yaşındayım. Polis ofisinde. Geldim anlattım falan. Onlar da haklı buldu. Adamı aradılar çocuğu. Gel buraya dediler. Çocuk tamam geliyoruz dedi ama gelmiyor. Kapatmış telefonlarını. Şoför de kapatmış telefonlarını. Gelmiyor. Ben de dedim ki ben buradan otele yalnız başıma gidemem. Polis de dedi ki ben seni götüreceğim. Ve şu anda ya, hiçbir şey yok biliyor musun? Hiçbir şey yapamıyorlar yani. Çocuk
çocuk telefonu kapamış ve gitmiş. Dedim ki ne yapacaksınız? Bir şey yapamayız diyor. Burası böyle yani. Hani eminim bu olaylar şey yaparken diyorsunuzdur hani polise gitseydin bilmem ne yapsaydın ya. Burada polis yok arkadaşlar. Var da yok. Var da yok yani. Dedim ki ben tutanak tutturmak istiyorum. Şikayetçi olduğumu yazmak istiyorum. Burada öyle bir şey yok dediler. Öyle tutanak falan. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. O yüzden orada tutmak zorunda kaldım. Çünkü çölün ortasındaydım. Onlarla birlikteydim. Yani her şey olabilirdi. O yüzden sessiz ve sakin kalmaya çalıştım. Ta ki otele girene kadar. Otele girdikten sonra kendimi güvende hissettim ve bir şeyler söyleyebilmeye başladım. Birazdan uçağım var. Hemen uçak bileti aldım zaten. Hemen başkente dönüyorum. Ama orada elçiliğe ve polise gideceğim. Bu çocuğun uyuşturucu kullandığını, ot içtiğini falan her yere söyleyeceğim. Burada büyük bir suçmuş o. Dedim beni otele götürün. Şimdi dedim geleceğini söylediniz. Belki de geldi dedim. Beni yolda yakalarsa bu çocuk. Ben dedi seni bırakacağım oteline. Polis benimle birlikte geldi. Sonra dedim ki otele sorar mısınız dedim. Benim kalma paramı, yemek paramı ödemiş mi? Belki ödemeden gitti. Ben dedim hiçbir şey ödemeyeceğim. Söyleyin onlara dedim. Gitti sordu. Sadece otel parasını ödemiş. Yemek içmeyi ödememiş. Sonra polis diğerine gitti restorana. Onun görüntüleri var zaten. İşte oradakilere sordu. Onlar da dedi ki hani biz alırız ondan parayı. Sen ye kahvaltını yap. Dünkü yemeğin de önemli değil falan dediler. Hiç merak etme. Polis de dedi ki işte böyle sen Addis Ababa'da polise gider. Ben dedim gideceğim. Polise de gideceğim. Elçiliğe de gideceğim. Her yere gideceğim. Hala sinirlerim bozuk ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Anlattıkça ağlıyorum. Of. Şimdi eşyalarımı toplayıp havaalanına gideceğim. Ve çektiğim videoyu buradakilere gösterdim. Şaşkınlıktan ölüyorlar. Hani sürekli bu çocukla çalıştıkları için farkında değiller. Şu anda havaalanına gidiyorum ve havaalanı böyle bir şey işte. Hani yollar böyle, şehir dediğimiz, Jinka dediğimiz şehir böyle bir yer. Yani yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Polise de gittim gördünüz hiçbir şey olmadı. Yani sadece buradan şu anda gitmek istiyorum. Şu uçağa bindiğimde kendimi güvende hissedeceğim. Yani şu anda da nerede bu havaalanı gerçekten anlamadım. Nasıl gidiyoruz bu havaalanına? O biraz önce gösterdiğim yer havaalanıymış arkadaşlar. Havaalanına varmışım meğersem. Burası da havaalanının bekleme yeri. Zaten hiçbir şey yok içeride. Kameraya çektirmediler. O yüzden çekemedim. Şöyle bir yer işte. Düşünün yani çaresizliğimi. İyi ki hemen bilet almışım da başkente dönüyorum. Yoksa burada kalmayı düşünmüştüm. Hani birkaç gün kalıp kendime gelip başka bir rehberle devam edeyim diye ama yok yani gerçekten burayla ilgili bir şey duymak ve görmek istemiyorum şu an en azından. Evet şu gördüğünüz havalimanı. Böyle de uçağa gidiyoruz. Evet artık uçaktayım ve tamamen güvendeyim artık. Yani uçağa bindiğim andan itibaren daha iyi hissedeceğim demiştim. Daha iyi hissediyorum. Evet bunlar neden başıma geldi, ne oldu, nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Olan her şey ya da olmayan her şey bize hizmet etmek için oluyor ya da olmuyor. O yüzden ben buradan öğrenmem gerekeni, almam gerekeni almaya niyet ediyorum. Vardır benim de öğrenmem gereken bir şey ki bu bana verildi, bu bana yaşatıldı. O yüzden bu olanları da kabul ediyorum. Normalde bir şey yapmam ben. Hani unutur geçerim ama bu sefer yapacağım. Bu sefer bu videoyu yayınlamaya o yüzden karar verdim. Bütün Etiyopya'ya ve bütün herkese de yayacağım bu videoyu. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm böyle şeyler yaşadığım için. Etiyopya'ya gelmek için çok heyecanlıydım. Geldiğim için çok heyecanlıydım. 1 yıldır bekliyordum buraya gelmeyi, hatta 1,5 yıldır. Ama kötü bir insana denk geldim. Bütün Etiyopyalılar böyledir diyemem asla. Ama tabii şu andaki deneyimim kötü ve kötü hissediyorum. Dilerim bir gün bir daha buraya gelebilirim ve daha güzel bir tecrübeyle, daha güzel bir deneyimle buraları keşfedebilirim ve buraları size gösterebilirim. Böyle.
Bu arada bana o kadar çok yazan oldu ki elçiliğe git, Türk elçiliğine git. Arkadaşlar ben Türk elçiliğine gittim. Hiçbir şey yapmadılar. Ağlaya ağlaya uçaktan inip bütün eşyalarımla elçiliğe gittim. Direkt elçiliğe gittim. Kendimi güvende hissetmek için. Ve beni bir memurun yanına koydular. İsim falan vermek istemiyorum. Önemli değil o. Beni sadece dinledi. Ağlıyorum, anlatıyorum. Dedim ki buraya kaçtım, kendimi güvende hissetmek istiyorum. Bilmem ne, güvende hissetmiyorum falan. Bilmem ne. Dedi ki şeye gitmeniz lazım. Hani gidip polise başvurmanız lazım. Dedim ki siz bir şey yapamıyor musunuz? Dedi ki biz bir şey yapamıyoruz dedi. Ne olunca yapabiliyorsunuz peki dedim. Durdu. İşte hani daha böyle farklı dedim. Anca beni kaçırırlarsa ve tecavüz ederlerse mi bir şey yapabiliyorsun? Dedi hani öyle ekstrem durumlarda falan. Abi ya ölmem gerekiyor yani. Benim birilerinin kaçırması, nerede olduğumun bilinmemesi, belki o zaman devreye girecekler. Ya arkadaşlar bir kadın, bir Türk kadın ağlaya ağlaya elçiliğe geliyor. Çantalarıyla ve güvende olmadığını söylüyor. Ve diyor ki bayrağımı gördüm diyorum ya. Bayrağımı gördüm, Türk bayrağını gördüm. İçeri atmak istedim kendime. Güvende hissettim. Hani Türkiye'm yani. Başka kim var ki o ülkede? Ya bırak elçiliği, yabancı bir ülkede bir Türk kadını gelmiş demiş ki ben güvende değilim. Ya sen olsan bak düşün. Orada yaşayan biri olsan yardım elini uzatmaz mısın ya? Benim çantalarımı içeri almadılar arkadaşlar. İçeri almadılar biliyor musunuz? Ne? Kapının önüne koydular. Giriş kapısı var ya, elçiliğe giriş kapısının içerideki önüne koydular. Orada durabilirmiş sadece. Bana güvenmediler bile. Çantalarımı içeri bile almadılar. Ve ben orada anlattım. Ne dedim biliyor musun? Hani sizin yani o kadar rahatsız oldum ki dedim ki sizin vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Hani ben kalkayım artık falan dedim yani. Ne dediler? Ne dedi? Tamam bir şey olursa haber verin falan. Adam demedi ki yok canım olur mu öyle şey, istediğiniz kadar oturun bir soluklanın. Yemek yediniz mi? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Şok oldum ya, şok oldum. Ve bir de diyorum ki ben tam çıkarken dedim ki ben dedim elçiyle tanışabilir miyim? O dedi ki elçiyle mi? Burada mı dedim elçi bey? Burada da dedi falan böyle yaptı. O anda tam elçi kapıdan çıktı ve bize doğru yürüdü. Yani o elçiymiş, ben bilmiyordum. Büyükelçimizmiş yani. Büyükelçi tam çıktı oradan, geldi. İşte merhaba falan dedi. Orada tanışma fırsatımız oldu ayaküstü. Dedi ki ya işte dedi bir şeyler olmuş galiba falan dedi. Bilmem ne böyle. Tam da hatırlamıyorum açıkçası. Ona da dedim ki ya dedim Türk bayrağını gördüm. İçeri zor attım kendimi. Hani böyle Türk bayrağının altında olmak çok iyi hissettirdi beni dedim. Gerçekten öyle ama gerçekten yani o Türk bayrağını görmek, böyle Türk elçiliği yazmak, hani içeri kendimi attığımda daha farklı bekliyordum. Daha misafirperver olabileceklerini, daha korumacı olabileceklerini düşünüyordum ama öyle olmadı. Hani büyükelçimize de söyledim aynı şeyi, ne istedim. O dedi ki böyle hissettirebildiysek ne güzel dedi. Sonra dedi ki ne yaptık dedi çocuğa. Çocuk da dedi ki biz dedi bir şey yapamıyoruz dedi. Federal ofise gitmesi lazım dedi falan dedi. Tamam dedi, yanına dedi tercüman verdiniz mi dedi. Çocuk da dedi ki verelim dedi. Dedi ki bir tercüman verin yanına, öyle gitsin dedi. Ben dedim ki teşekkür ederim, sağ olun. O sırada büyükelçi bir şeyler söylüyor ve gülüyor. Ben de algılayamıyorum söylediği şeyi. Yani söylediği şeyi cidden mi söylüyor, şaka mı yapıyor? Çünkü hani o anda duymaya ihtiyacım olan ya da bir şey değil yani. Böyle bir şey söylüyor ama ne ben anlayabiliyorum, ne gülüyorum, o gülüyor. Sonra dedi ki şaka yapıyorum falan dedi bana. Ben böyle kaldım abi ya. Dedim ki içimden yani şu anda saçma sapan bir haldeyim. Kaçıp size sığınmaya gelmişim. Adam karşıda şaka yapıyorum diyor. Tamam dedim ya, olur tamam. Belki beni neşelendirmeye çalışıyor falan diye düşündüm ki o anda gerçekten ihtiyacım olmayan bir andaydı. Neyse aşağı indik. Yanıma bir orada Türkçe bilen Etiyopyalı bir kadın var. Sofya. Sofya'ya söyledi işte, dedi götürür müsün? O da yemek yiyormuş. Yemeğimi bitireyim dedi. Ben dedim ki tamam beklerim dedim. Adam ne dedi biliyor musun? Dedi buralarda kafe falan var dedi. Oralarda bekleyebilirsin dedi bana. Dedim ki ya burada bir yerde de bekleyebilirim aslında dedim ben. Dedi ki hani dedi burada pek dedi bekleyecek bir yer yok dedi. İşte dedi tamam dedim, nerede dedim bu kafeler?
Buraya yakın var mı dedim. Tercümanı bekleyeceğim yemekle bitirmesini. Bana diyor ki burada bekleyemezsin. Çantalarımı içeri bile almadılar. Sonra gittim ben abi. Yakında varmış. Çantamı yüklendim. Demedi ki bak adam demedi ki çantalarım burada kalsın. Sen bir git. Bir kahve iç, bir yemeğini ye gel. Onu bile demedi. Çantalarımı aldım ben abi. Yüklendim o sıcakta. Tüm yükümü. Gittim bir kafeye. Oturdum. Otel falan bakıyorum. Hala bilmiyorum neresi güvenli. Sonra çocuk mesaj attı. Dedi ki siz buraya geri gelin. Sofya ile birlikte taksiyle gidersiniz. Ben de dedim ki o buraya gelse hani beni buradan alsa falan gitsek. İşte dedi o buradan giderseniz daha iyi olur. İnanılmaz ya. Bütün o yüklerle geri gittim. Yürüdüm oraya. 10 dakikalık bir mesafe. Geri yürüdüm. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Kapıyı çaldım. Dedim ki şeyi bekliyorum. Ha sen burada bekle. O gelecek dediler bana. Beni içeri almadı. Almadılar içeri. Yüklerimle böyle kapının önünde şey gibi içeri almadılar beni ya. İçeri almadılar. 5 dakika bekledim orada. Geldi. Sofya, canım Sofya. Bu arada Sofya çok yardımı dokundu bana ama kişisel yardım. Elçilikle bir ilgisi yok. Geldi. Dedi ki işte dedi taksi dedi gelmedi mi? Yok dedim. Ben dedim siz çağırdınız diye düşündüm ya da dedim hani araba vardır diye düşündüm dedim. Ha yok dedi. İyi tamam ben çağırırım taksi dedim. Taksi çağırdım. Taksi geldi. Ben o arada kapıda bekliyorum bu arada arkadaşlar. Kimse demedi ki içeri gel ya da al bir sandalye otur. Böyle dilenci gibi Türk elçiliğinin kapısında bekletildim ben dilenci gibi. Gittik federal ofise. Sofya sağ olsun o kadın var ya benimle bütün polislerin her şeyin üstüne gitti. Neyse bunu sonra anlatacağım. Ve sonra Addis Ababa'ya gidip işte elçiliğe gittim. Elçiliğe gidiş anımı biliyorsunuz. Sofya çok teşekkür ederim Sofya'ya buradan. Benimle geldi. Her polise gitti. Polisten birine yönlendiriyorlar. Birine. Hepsiyle anlattı. Hepsiyle konuştu. Kendi dilleriyle. En son bir amirle konuştuk ve o amir daha ben konuşur anlattım olayı. Telefon açtı. Bir şeyler konuşuyor. Dedim Sofya ne diyor bu telefonda? Vallahi dedi şu anda herkesi dedi organize ediyor dedi. İnanılmaz ben bile şaşırdım dedi. Adam telefonu kapattı. Dedi ki bu dedi sadece senin sorunun değil bizim ülkece sorunumuzdur. Biz buraya turist gelmesini istiyoruz dedi. Turistlerin kaçmasını değil dedi. Sana yaptıysa bunu başkasına da yapma olasılığı yüksektir. Bu çocuğun, biz dedi bu çocuğu yakalayacağız. Lütfen dedi bütün videoları bize ver ve bütün açıklamayı yap. Tek tek yazsınlar. Şimdi İngilizce birini de çağırdım dedi. Anlat dedi. Her şeyi dedi. Biz dedi bu çocuğu yakalayacağız. Allah dedim sağ ol. Biz gittik Sofya'yla bir adam geldi. Başka bir polis. Bak akşamüstü 4 müydü? 5 miydi? 4'tü galiba. Çok da geç değildi. İfade vermeye başladık biz Sofya'yla. Ben anlatıyorum Türkçe. Sofya onları anlatıyor. Yazıyor. Adam tek yazdı. Baba. Okay, are you arrived safely? What? Are you arrived safely? Yes, I arrived safely. I am in hotel. I am safe now. I feel okay now. You okay? So Yeah. I am a friend of the driver. What? I am a friend of the driver. Okay. So he begging me to just to tell the fact what he has. What do you mean? He said he can't speak English very well. So he said I am backing because of the guide. What he said, the work is finished. That's why he tell you. He is begging me for him Sorry? for guide. The driver said Yes. the guide told me that the work is finished. So Okay. that's why I drive back. Okay. Okay. So for everything, he would like to ask you sorry for everything. Okay. He's okay. He was nice guy. He make me feel safe. Thank you. Tell him thank you for it. Okay, I will tell him. Okay. Honestly, the driver said What? sorry. Honestly, the driver. At Murthy, even he didn't say goodbye to you. No. Yeah. We are very sad to hear this, and we just want to hear that the driver is very happy, and we will give you some information, even that he is very bad, even. Yeah. You want to give me information about what? The driver. Driver or Kali? No, we don't want to hear about Kali. Kali is very bad guy. We know that.
You know And that. we are very sorry that to hear that. But the driver asks that about his willingness to help you. Okay. Yeah, what can you say about your driver? No, I don't need any help because I will leave Ethiopia. That's all. I will go back my country. Okay. But the driver has been very helpful for you. Okay, but I don't need. I will do anything. I will just go my country and stay there. I don't need any help now. Okay, we don't want to give you any help, but we want you to have a happy time to your holiday. We are very sorry in the name of the association, Armament, even at the large of the country, even the tourism. We are very sad, but we want you to have a happy time. I am leaving. I will go to my country. Thank you. Yeah, thank you so much. Be happy. Sorry that this happened to you. Okay. Bye. But Good night. you know already that he is not good guy. We just heard that the driver has been helpful for you. He has been in contact with you with all the detail about the information. He has been your guide. We didn't know anything about it, but the driver asked that to have some information that he is not guilty. Kali is only guilty. Yeah, okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay, thank you, good night. Videoları gördüler, videoları aldılar, bilmem ne, her şey okey. Akşam 9.30'tu, biz oradan çıktık. Sağ olsun Sofya hiç gık demedi, orada kaldı. Çocuğu hastaydı evde, benimle kaldı, sabır gösterdi. Ondan sonra her gün bu adam, polis Sofya'yı arıyor. Benden bir şey isteyeceği zaman, öğreneceği zaman ya da bana bir bilgi vereceği zaman Sofya'yı arıyor. Sağ olsun Sofya beni arıyor, bilgi veriyor, geri arıyor. Bütün gün, her gün bana canım Sofya kendi isteğiyle, kendi gönlünden gelen yardım şeyiyle bana yardım etti. Elçilikle hiçbir ilgisi yok. Elçilikten sadece bir tane ertesi gün mesaj aldım. Polise gittiniz mi? Ben de dedim ki evet, bu kadar. Yaklaşık bir hafta kadar Addis Ababa'da kaldım. Bir daha elçilikten bana iyi misin? Ne yaptın? Yardıma ihtiyacın var mı? Bilmem ne. Sıfır arkadaşlar. Hiçbir şey sorulmadı. Hiçbir şey ya abi. Hiçbir şey ya. Senin ülkenden bir kadın burada yalnız başına bir yardım çağrısında bulunuyor ya. Yoldan geçen kim olsa yardım etmez mi? Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Buradan gerçekten Etiyopya'daki, Addis Ababa'daki Türk elçiliğimiz daha farklı beklerdim. Gerçekten bir yardımı hissetemedim bile. Hani bırakın yardım etmenizi. O yardımı, o koruyup kollamalıyı sen merak etme ya bile demediniz ya. Üzülme, buradasın, istediğin kadar kal, otur. Böyle. Öğrendim ki çocuğu yakalamışlar gerçekten. Paramı alıp almayacağım konusunda bir fikrim yok. Çok da önemli değil, artık giden gitti. Doğru düzgün video da çekemedim zaten. Olan psikolojime oldu. Bir hafta kendime bir stüdyo daire tuttum. Onu da çektim herhalde son. Dalgalar ne güzel. Size biraz etrafı göstereyim. Yağmur durdu. Burası Zanzibar adasının Stone Town bölgesi. Kaldığım otelde şöyle bir şey. 3-4 gün kalacağım. Sonra ayrılacağım buradan. Böyle bir yer. Güzel. Sonra böyle oldu yani. İşte odadan çıkarken de bir video çekmiştim ama ne dedim onu bile hatırlamıyorum. Odamı falan göstereyim, orada kaldığım odayı size. Burası Addis Ababa'da bu çocuğun yakalanmasını beklediğim dairem. Şöyle bir yer tutmuştum. Salon gibi, mutfağı falan var. Birazcık çünkü evde olma hissi yaşamak istemiştim. Bir haftadır buradan çıkmadım. Gayet kendime gelmeye çalıştım. Ve dün akşam öğrendim ki çocuğu yakalamışlar. O kadar sevindim ki Addis Ababa'ya getirecekler ama maalesef ben şu anda uçağa bineceğim. Hazırlanıyorum. Eşyalarımı, her şeyimi hazırladım. Ve birazdan çıkacağım. Uçağa bineceğim. O yüzden çocuğu göremeyeceğim. Çok istemiştim. Onun hapisteyken onunla şöyle yüz yüze gelmeyi aşırı istiyordum. Ama olmadı. Başka bir şehirde yakalamışlar. Bu arada telefonunu takip etmişler. Sürekli telefonu açıyormuş. Kullanıp geri kapatıyormuş. O yüzden bulmaları zor olmuş kapattığı için. Ama her açtığında sinyal neredeyse oraya doğru yönelmişler. Ve en sonunda yakalamışlar. Başka bir şehirde yakalamışlar. Addis'e getirecekler.
görecekler ama işte ben göremeyeceğim. Bana fotoğrafını göndereceklerini söylediler. Bu yani size anlatamam yani o çaresizlik, beni o bıraktığı çaresizlik var ya, yani o kadın olarak yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani bir erkeğin gücünü kullanarak, o sinirliliğini, o seni döverim halini kullanarak bir kadını nasıl sindirebileceğini ve etrafında hiçbir şey yok. Düşünsenize, onun memleketi. Böyle hiçliğin ortasında bir yerdeyim yani. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bunu ona ödetmeyi öyle istiyordum ki, yani bakın ben hiçbir zaman hırslı ya da intikam alan, böyle unutmayan, kinci falan biri olmadım. Hiç olmadım. Ama yani bu başka bir şeydi gerçekten. Neyse, yakalandı. Ben de şimdi artık başka ülkeye gidiyorum. Buradan kurtuluyorum. O tuttuğum küçük stüdyo dairede gerçekten kendime geldim. Dışarı çıkmadım. Canım Berko beni aradı. Dedi ki orada bir kız arkadaş var dedi, Etiyopyalı. Hemen dedi onu arıyorum. Senin numaranı veriyorum. Sana yardım edecek dedi. Canım Yodit. Orada tanıştım. O da YouTuber, gezgin bir Etiyopyalı kız. O kadar yardımı dokundu ki bana. Yani manevi olarak benim yanımda olduğunu o kadar hissettim ki. Beni yemeğe götürdü, kaldığım yere geldi, arkadaşlarıyla tanıştırdı. Hemen hemen her gün beni dışarı çıkarmaya çalıştı ama ben çıkmak istemediğim zamanlar oldu. Çok tatlıydı. Bana bir otel ayarladı, oraya gittim. Ormanda dedi, böyle biraz keyfin gelir dedi. Ama ben o ilk başlarda çok ağlıyordum. Hep ağlıyordum sürekli. Durup dururken ağlıyordum arkadaşlar. Hiç kolay değildi. Kadına yönelik yapılan bu şiddet, bu taciz. Evet, böyle bu kadına yönelik bir şiddet ve taciz arkadaşlar. İşin sonunda bir şey olması gerekmiyor. Kadınlar ve erkekler eşit değildir. Ben eşitliğine inanmıyorum. Zaten eşit de değiliz. Ne fiziken ne de başka türlü eşit değiliz. Bir erkek kolayca bir kadını aciz bırakabiliyor, korkutabiliyor, taciz edebiliyor. Dokunmadan da sözsel bile olsa taciz edebiliyor. Yani o kadına rahatsızlık hissi verebiliyor. Orada yapacak hiçbir şeyim yoktu. Hiçliğin ortasındaydım. Susmak ve akıllıca davranmak zorundaydım. Bağırıp çağırmam, sinirlenmem, karşı gelmem, kaçmam falan hiçbir işe yaramayacaktı. Orada zaten o otelde gördüm, o öğle yemeğine gittiğimiz yerde. Herkes ağlıyorum, hüngür hüngür, güvende değilim diyorum. Böyle yapıyor. Sorry. Biliyordum öyle olacağını. Neyse ki güvendeyim artık. Neyse ki bir şey olmadı bu arada. Hani herkes, Etiyopyalılar dedi ki çok ucuz kurtulmuşsun. O taraflardaki insanlar hala hani daha böyle kabile düşüncesinde, yani eski geleneklerden gelme insanlar var. Yani sana çok rahatlıkla bir şey yapabilirlerdi. Öyle bu kadar rahatlar yani. Yapabilme hakkı görüyorlar erkek olarak kadına. Buralarında şeyi öyleymiş. Şimdi buradayım. Anlatmak istedim size ne olduğunu. Çocuğu yakalamışlar ve ben çok görmek isterdim gerçekten onu hapiste. Gidip onun yüzüne bakıp onu o halde görmeyi çok isterdim. Bu tamamıyla kadın olarak o şeyi, o bana yaşattığını ona göstermek için. Yani başka bir nedeni yok. Onu hapiste yıllarca tutmayacaklar belki. Belki 3-5 gün sonra, bir hafta sonra belki salacaklar. Bilmiyorum, polis bana mahkemeye çıkacağını söyledi. Delillerimizin çok güçlü olduğunu söyledi. Belki çıkarırlar mahkemeye, bilmiyorum. Ama ben oradan ayrıldım, o yüzden göremiyorum. Ama polis dedi ki sana fotoğrafını göndereceğiz. Addis Ababa'ya geldiğinde, hapse girdiğinde sana fotoğrafını göndereceğiz. Yani bu işin gerçekten peşindeyiz. Öylesine söylemedik sana. Gerçekten onu yakalayacağız dedi. Teşekkür ederim buradan Etiyopya polisine ilgilendikleri için, dikkate aldıkları için. Almaya da bilirlerdi. Sonuçta ben bir turistim. Teşekkür ederim. Bu olayın sonunda diyemem ki Etiyopya kötü bir ülke ya da Etiyopyalı insanlar kötü insanlar, asla diyemem. Kötü insanlar dünyanın her yerinde var. Her ülkede var. Ben bu insanlardan birine Etiyopya'da rastladım maalesef.
kötü bir şans oldu. Ben almam gerekeni, görmem gerekeni görmeyi diliyorum. Almam gereken dersi, edinmem gereken tecrübeyi alıp cebime koymaya niyet ediyorum. Dilerim Etiyopya'ya gelen insanların hiçbiri böyle bir şeyle karşılaşılmaz. Bu çocuk Couchsurfing'den ya da Instagram'dan her yerden gelecek insanlara yazıyor. Bu çocuğa dikkat edin. Hani ömür boyu hapiste kalmayacak ve bu işi yapmaya da devam edecek belki. O yüzden özellikle çocuğu da yayınlamak istedim. Böyle. Teşekkür ederim. Derdime ortak olduğunuz için, beni dinlediğiniz için. Anlatmak bile iyi geldi. 10 gündür olayın üzerinden 10 gün geçti ve ben dün ülke değiştirdim. Bugün de size anlatıyorum. 10 gün gerçekten kendimde değildim. Yani en ufacık bu olayı anlatmaya başladığımda ağlamaya başlıyordum. Ama birilerine de anlatmak zorunda kalmıştım. Ama şimdi daha iyiyim, çok iyiyim. En azından ülkeyi değiştirdim. Biraz o ülkedeki o enerjiden uzaklaştım. Çünkü yani bu Etiyopya ile bir ilgisi yok biliyorum. Ama yolda yürürken bile hani böyle şöyle bir rahatsızlık hissi üstümde vardı o ülkede. Çünkü o enerjitik olarak olayı orada yaşadığım için enerji hala etrafımdaydı. Şimdi başka bir ülkedeyim, bir adadayım. Daha iyi olacağım, daha iyi hissetmek için buraya geldim. Yola devam. Tabii hiçbir şekilde yola devam etmeme engel olacak bir şey değil. Ama biraz dinleniyorum. Dinlenmeye ihtiyacım var. Teşekkür ederim benimle olduğunuz için. Bu olayla ilgili görüşünüz her neyse benim için fark etmez. Ben sadece yaşadığımı anlattım. Bu da yola dahil, yolculuğa dahil. Yani her zaman gülüp eğlendiğimiz şeyleri değil, başımıza gelenleri de bilmenizi istediğimden bunu anlattım. Aynı Kamboçya'da başıma gelenle anlattığım ve yayınladığım gibi. Bu da onlardan biriydi. Yolda, yolculukta böyle şeyler de var. Ama söyleyebilirim ki kadın olarak gezmek, tek başına kadın olarak gezmek kolay değil. Sadece kadın olmak dünyanın her yerinde hiç kolay değil. Bunu bir kez daha anladım ve gerçekten çok üzgünüm bunun için. Keşke bunu demek zorunda olmasaydık. Keşke kadın olarak gezmek de erkek olarak gezmek kadar kolay olsaydı. Ama maalesef değil. Ben şu anda evi olmayan, yerleşik düzeni olmayan, sırt çantasını almış dünyayı gezen yalnız bir kadınım. Bu benim çocukluk hayalimdi. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmeye çıktım. Size de anılarımı paylaşmaya çıktım. YouTube aracılığıyla, Instagram aracılığıyla. Bu da anılarımdan biriydi. Teşekkür ederim.